Bugün Anadolu Efes firmasının hisse analizini yapacağız. İsterseniz lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda şirket varlıklarıyla geçen yıl oranla daha az satış üretti. Her 1 TL'lik varlık ile 0.57 TL'lik satış yapıldı. Geçen sene bu tutar 1.49 TL idi. Stok verim yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü stok tutma süresi 39.7 günden 93.4 güne yükselmiş arkadaşlar. Alacak yönetimine baktığımızda ise alacaklar 56 güne tahsil edilirken borçlar ortalama 133 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi geçen yıla göre 34.6 gün uzamış. Cari orana baktığımızda ise trend negatif gözüküyor. Çünkü cari oran şu an 1.12, geçen yıl 1.22'ymiş. %8 bir likitte daralması gözüküyor. Cari oran seviyesi düşük. Bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. Likitte oran seviyesi yeterli gözüküyor. Çünkü likitte yani asit test oranı 0.86 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabiliyor. Nakit ağırlığı, nakit ve benzeri varlıklar varlıkların %15.4'ünü oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %19.2 idi. Yani nakit ağırlığında bir azalış gerçekleşmiş. Günlük ödemeler için nakit de yeterli gözüküyor. Şirket şu an hiç satış yapması, hiç nakit girişi olmasa 167 gün daha sürdürülebilir durumda arkadaşlar. Öz kaynak oranına baktığımızda yetersiz görünüyor. Çünkü öz kaynaklar %23, uzun vadeli yükümlülükler %20, kısa vadeli yükümlülükler ise %33 olarak gözüküyor. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortağa ait öz kaynaklar yıllık bazda %135 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda kaldıraç oranı 0.54, geçen yıl bu 0.61'miş. Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse edildiğini gösteriyor. Toplam borç seviyesi kaldıraç oranına göre normal seviyede gözüküyor. Baktığımızda kısa vadeli borç seviyesi yüksek olarak gözüküyor. Öz kaynaklarla kıyasla yüksek, ancak kabul edilebilir düzeyde bir kısa vadeli borcu var. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda geçen yıla oranla bir artış gözüküyor. Finansman maliyetlerinde de artış yaratabilir. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %37 iken bu yıl %33.3 seviyesine düşmüş. Daha uzun vadeli rahat borç çevrim imkanı oluşabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda kısa vadeli borçlar için de finansal borçların payı %26. Yine geçen yılda bu oran %26'ymış. Finansal gider trendine baktığımızda ise azalış görünüyor. Finansal borçlar kısa vadeliler geçen yıla oranla %40 artmış. Finansal giderler ise geçen yıllık bazda %4 azalmış. Azalan finansal giderler net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderlerini karşılama gücüne baktığımızda kritik durumda gözüküyor. Faiz ve vergi öncesi kâr finansal giderlerin bir katıdır. Kâr ile finansal giderler karşılanabilirse başa baş noktasına yakın olarak gözüküyor. Faaliyet kâr marjı %12, net kâr marjı ise %7 seviyesinde gözüküyor. Geçen yıl faaliyet kâr marjı %12'ymiş, yine net kâr marjı ise %9'muş. Burada bir %2 düşmüş olarak gözüküyor arkadaşlar. Faaliyet kâr marjı neden azaldığına bakarsak pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin oransal olarak artışından kaynaklı olduğunu görebiliriz. Öz kaynak kârına baktığımızda ise bir azalış gözüküyor. Öz kaynak kârlığı %32 ve geçen seneye göre azalış göstermiş. Çünkü geçen yıl %83'müş arkadaşlar. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağına 32 TL kâr elde ediyor olarak gözüküyor. Öz kaynak kârlığı neden azaldığına bakarsak kârlılık düşüşü var ve verimlilik kaybı ve borçlulukta da bir düşüş gözüküyor arkadaşlar. Aktif kârlığa baktığımızda ise %6.8 seviyesinde gözüküyor. Geçen yıl bu %17.4 seviyesindeydi arkadaşlar. Ciro büyümesinde azalış gözüküyor. Satışlar yıllık binde 8 azalmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %43.5 seviyesinde bir ciro daralması gözüküyor arkadaşlar. Fabrik büyümesine baktığımızda ise fabrikte %7 azalış, net kârda ise %17 bir azalış meydana gelmiş. İşletme ticari faaliyetlerinden 10 milyar 340 milyon TL nakit akışı elde etmiş. Ticari faaliyetler sebebiyle edinilen nakit geçen yıla göre %10 azalmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem kar zararı olarak gözüküyor. Faaliyetlerden en çok nakit çıkarılan kalem ticari alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda ise bu yetersiz olarak gözüküyor. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları olarak gözüküyor arkadaşlar. Serbest nakit akışına baktığımızda pozitif yönde gözüküyor. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Baktığımızda dönemlik toplam nakit artışı da negatif olarak gözüküyor arkadaşlar. Bir yıl önce 1000 TL koysaydık Anadolu Efes'te 1728 TL'miz olacaktı. BIST 100'e göre 1145 TL olacaktı. Yani BIST 100'ün çok daha üstünde bir getiri getirmiş Anadolu Efes bir yılda.
Dolara baktığımızda 1205 TL olacaktı. Yine Anadolu Efes daha fazla kazandırmış. Mevduata koysaydık 1682 TL olacaktı. Daha fazla kazandırmış. Bitcoin'e koysaydık 2061 TL olacaktı. Bitcoin'in altında kalmış arkadaşlar. Altına koysak da 1694 TL olacaktı. Yani baktığımızda çok iyi performans gösteren altından bile daha iyi bir kar getirmiş. Fiyat kazanç oranına baktığımızda 5.65 olarak gözüküyor. Sektörün ortalaması 20.69. Daha üst segment imalat sektörünün ortalaması 21.73. Yani fiyat kazanç oranı sektör ortalamalarına göre çok altında. Yani bu da fiyat kazanç oranına göre sadece baktığımızda hisse ucuz kalmış diyebiliyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Anadolu Efes'in buradaki değeri 1.46. Gıda, içecek ve tütün sektörüne baktığımızda 1.4. İmalata baktığımızda 1.9 arkadaşlar. Üst segment imalata göre düşük kalmış. Ancak gıda ve içecek sektörüne göre biraz daha yüksek piyasa değeri bölü defter değeri, ancak çok yakın değerler. Yani baktığımızda sektörüne ortalamasına göre yerinde bir piyasa değeri bölü defter değeri var arkadaşlar. Hissenin fiyatı 193.10 TL. Hisse başına kâra baktığımızda 34.2 TL. Piyasa değeri 114.3 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 592 milyon TL. Net borcu 22 milyar TL. Firma değerine baktığımızda da piyasa değeri artı net borç olarak baktığımız için 136.3 milyar TL olarak gözüküyor. Son temettüsünü 28 Mayıs 2024 tarihinde vermiş. Temettü verimi %1.59, yani temettü yatırım yapmak için de gayet güzel bir firma diyebiliriz. Toplam dağıtılan kar payı 1.391 milyar TL olarak gözüküyor arkadaşlar.